Psikiyatrist, psikoterapist, Profesör Doktor Hasan Erken Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, psikiyatri ilaçları ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu ilaçlar tedavi edip iyileştiriyor mu yoksa plasebo etkisi mi? Tabii önce plasebo kavramından başlamak lazım. Hani plasebo nedir? Plasebo boş bir şey midir? Önemli bir şey midir? Yoksa vücudun kendi ilacı mıdır? İnanmakla, güvenmekle, itimat etmekle harekete geçen vücudun ilacı mıdır aslında? Hani en genel anlamda. Oradan bakmak lazım. Bu plasebo kavramı eskiden beri az çok bilinir yani. Mesela 19. yüzyılda ekmek verirlermiş böyle. Yani ekmeği ilaç şekline sokarlar. Etkisi var mı yok mu? Oradan ilaçları kıyaslarlarmış. 1930'larda hani farmakoloji alanına giriyor. Hani gerçekten böyle bir etkinin olduğu bir az çok fark ediliyor. Acaba bizim vermemizden ve bizim hekim kaynaklı mı bu etki? Hani hekimin iyi algılanması kaynaklı mı yoksa ilacın etkisi kaynaklı mı yoksa gerçek ilacın etkisinden mi? Bunu anlamak için e, hastane ortamlarında, ilaç araştırmalarında hani plasebo ilaç yani nişasta ilaç şekline sokulmuş nişastalar verilerek ilk farmakoloji alanına giriyor. E, İkinci Dünya Savaşı'nda esas fark ediliyor. Doktor Henry Becker'den birisi, Becher'den birisi. Artık İkinci Dünya Savaşı'nda o kadar çok morfin kullanılıyor ki işte ölenler, yaralanan, kolu bacağı kesilenler, çok kötü duruma, ağrı yakınmaları filan. Çabucak morfinler bitince bir grup hastaya morfin verdim deyip tuzlu su veriyor, şekerli, serum fizyolojik veriyor. Ve ilginç bir şekilde fark ediyor ki bu gerçekten böyle etkiliymiş yani ağrı kesiliyor hakikaten. Ağrıdan şoka giren hastalara girmemeye falan. Bunun etkisini fark ediyor. Ve bu Henry Beecher denen hekim 1955'te Güçlü Plasebo isimli bir makale yazıyor. Ve bu e, artık bu kavram psikiyatrinin veya bilimin veya tıbbın içine giriyor. Hani inanmakla harekete geçen ilaç verilmese bile ilaç etkisi gösterme kavramı plasebo kavramı giriyor. Daha sonralardan da nosebo kavramı giriyor. Yani nosebo da şu, ilaç iyi edebilecekse bile sırf ilaca karşı kötü hisler beslediği için, istemediği için, iyileşmeyi ummadığı ve beklemediği için gerek hekim kaynaklı, gerek ilaç kaynaklı, gerek değerler sistemi kaynaklı iyileşemeyeceğini düşündüğünde de bu kez gerçekten ilacın etkisi olmadığı gibi plasebo verdiğimizde, nişasta verdiğimizde gerçek ilaçların yan etkileri sanki gerçek ilaç almış gibi yan etki çıkarmaya başlıyor. Bunun adına da nosebo kavramı deniyor. O zaman plasebo, nosebo bu nasıl işler falan tabii araştırmalar başlıyor. Anlaşılıyor ki sonra aslında vücudun doğru koşullar altında aktif hale gelen bir eczanesi olduğu anlaşılıyor. Mesela bunun nörobiyolojisi ortaya konuyor. Ne bileyim işte hastalara iyi edeceğine inandığında, bilgilendirildiğinde işte size morfin verecek, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız, ağrınız geçecek dendiğinde hastanın ağrısı çabucak geçiyor. Bir, morfinden dolayı geçiyor. Bir de denemişler bunu, morfin üzerinden denemişler. Mesela anksiyolikler üzerinden denemişler. Bir de kalp hızını düşüren ilaçlar üzerinden denemişler. E, Hasta birisi morfin alacağını alıyor. Bildiğinde daha çok etkili. Morfin alacağını bilmediğinde morfinin etkisini bile daha az hissediyor. Yani morfin alacağını bildiğinde bir morfinin etkisi, ikincisi morfin alacağını bilmenin etkisiyle sanki çarpı iki etki gösteriyor. Ama gene morfini alıyor ve morfin aldığını bilmediğinde ağrı kesici etkisi morfinin daha az. Bu biyolojik olarak gösterilmiş. Bu benzodiazepinler için de gösterilmiş. Benzodiazepin aldığını bildiğinde anksiyotik çok daha etkili. Farkına varmadan diye etkisiz ya da çok az etkili olduğu bulunuyor. Ve sadece psikik kavramlarda değil, yani psikik kökenli de olsa mesela kardiyoloji ilaçlarında, kalp atımızın hızını düşüren ilaçlarda ilacı aldığını bildiğinde daha etkili, bilmediğinde o kadar da etkili değil olduğu bulunuyor. İşte plasebo kavramı aslında ilaçla birlikte vücudun kendi eczanesini kullanabilme işi. Sadece doğru şartlar, doğru ortam oluştuğunda olan bir şey bu. Peki bu etki ne kadar etkili diye araştırılmış. Neden etkili acaba diye. Bir, hekime ait faktörler var. İki, ortama ait faktörler var. Üç, işleme ait faktörler var. Hekim güven verici, hekim bir zihnindeki hekim prototipine uygun, iyi hekim prototipine uygun bir
hekim ve davranışları öyleyse, tedavi ekibi de öyleyse, her şeye uygunsa, işlem ne kadar agresifse, mesela cerrahi işlem hiçbir şey yapılmasa bile, sadece çizik atılsa, sonra dikişle kapatılsa, ameliyat yapıldı dense veya enjeksiyonla yapılsa veya hapla yapılsa. Mesela cerrahi işlem enjeksiyon hap tedavisine daha etkili. Haplarda da böyle hap ne kadar büyük, ne kadar renkli, ne kadar sayısı fazla veya kokusu fazla veya acıysa filan daha etkiliymiş gibi bir intiba uyandırdığından plasebo etkisi daha yüksek olabiliyor. Hatta şöyle çalışmalar da var. Hastaya mesela morfin veriliyor. Morfin tamam ağrısını kesiyor. Güzel. Hastaya nalokson verdiğinizde mesela morfin zehirlenmesi hastaneye gidenlerde bu yapılır. Mesela morfin çok aldıysa ve eroin çok aldıysa nalokson veya antagonistik bir başka ilaç verildiğinde bu öldürücü etkisi ortadan kaybolur. Mesela hastaya serum fizyolojik verdim ve morfin verdim deyip serum fizyolojik veriyor. Hasta çok güzel morfin almış gibi rahatlıyor. Morfinin antagonisi, endorfinin antagonisi nalokson verildiğinde bu kez de ağrı tekrar başlıyor. Halbuki önceden morfin verilmemişti. Morfinin antagonisti verildiğinde ağrısı tekrar başlıyor hastanın. Yani vücudun kendi endorfini salgılanmış aslında. Kendi morfini, endojen morfinler salgılanmış, ağrı kesilmiş. Biz nalokson verdiğimizde vücudun kendi ağrısını, kendi ilaç, beyninin ürettiği ağrı kesiciyi antagonize ettiğimizden yani nötrlediğimizden ağrı tekrar başlıyor. Bundan sonra etki için de gösterilmiş bu. İlacı aldığında çok kötü olacağını inanıyorsa, bir türlü inanamıyorsa, şöyle yapacak, böyle yapacak filan diye bekliyorsa mesela hasta kaygılanıyor, kortizolü artıyor. Mesela hastada yükseliyor. Mesela bizim işte kortizol yükseliyor. Bu hastalara mesela kolestokinin artıyor bu hastalarda. Bu kolesistokinini antagonize eden proglumit diye bir madde var. Onu verdiğinde hasta rahatlıyor. Bakın yani bu ilaç beni kötü yapacak diye kaygılanıyor, artıyor. Kötü oluyor hasta. Hastaya kendi vücudunun salgıladığı kaygı artırıcı hormon, kortizol düzeylerinin yüksekliği veya kolestokinin arttığı için böyle oluyordu. Hasta dışarıdan bir ilaç verilmedi. Plasebo verildi. Bu hastaya proglutamit veriliyor. Proglutamit verildiğinde hasta birden rahatlıyor, sakinliyor. Yani demek ki bizim dışarıdan verdiğimizin dışında vücudunun beyninde doğru ortam ve şartta harekete geçen ilaçlar var. Hani öyle anlatayım ben. Endojen, vücudun kendi ürettiği ilaçlar var. Bu ilaçların etkisiyle e, iyileşme veya kötüleşme görülebiliyor. Mesela çalışmalar var. Hastalara mesela astım hastalardan deniyor ki size ilaç vereceğiz. İlacın şöyle yan etkileri olacak filan deniyor. Aslında nişasta veriliyor. Hastaların %15'i, bir başka çalışmada %25'i sanki ilaç almış gibi yan etki bildiriyor. Niye? Bekliyor çünkü. İşte nocebo etki dediğimizde bu. Aslında plasebo etkide veya nocebo etkide iki türlü bir süreç işliyor. Bir beklenti. Bu beklentiyi olumlu yönde etkileyenler plasebo etkiyi artırıyor. Beklenti kötüyse ve buna ait ortamlarda koşullanmayı artırdığından dolayı tetikleyici faktör olarak plasebo etki kayboluyor veya nocebo etki ortaya çıkıyor veya nocebo etki ortadan kayboluyor. Biyolojik belirteç olarak plaseboda vücudun endorfinleri, endokannabinoidleri ve dopaminerjik sistem aktifken nocebo'da kortizol ve kolesterotin salınımı artarak nocebo etkiyi ortaya çıkartıyor. Nalokson veriyoruz mesela, plasebo etki ortadan kalkıyor. Proglutamit veriyoruz. Proglutamit veriyoruz. Bak gene şaşırıyorum sürekli. Ve nocebo etki ortadan kalkıyor. Demek ki tıbbın geleceği ilaç geliştirme, daha iyi ilaç geliştirmenin yanı sıra daha iyi insan ilişkisi, insanı daha iyi anlama, vücudun gizli kendisinin ürettiği eczanesini harekete geçirme üzerine olmalı. Çünkü o faktörler harekete geçirdiğimizde kadim kültürümüzde olan hani Lokman Hekim, işte veren el filan denir yani. Değil mi? Kadim kültürde vardır bu. Veren el yani ilacı hangi elin verdiği de önemli yani. Orada o plasebo etki dediğimiz aslında yani hekimlik gücünün kendisi, hekimin tedavi ediciliğini artıran çevresel faktörlerin birleşimiyle iyi bir hekimlik oluyor. Yani 2+2 4 etmiyor tıpta. Doğru ilacı
vermeniz yetmiyor. Doğru ilacı doğru insanla doğru ortamda vermeniz gerekiyor ve doğru şekilde vermeniz gerekiyor. Veya bunları sağlayamadığınızda plasebo etki yerine nosebo etki harekete geçiyor. İyileşeceğine hasta iyileşemiyor. Daha da kötüleşiyor. Hatta öyle çalışmalar var ki hastaya plasebo verildiğini çok düzgün bir şekilde anlatıyorlar. Bak bu ilaç değil. Bu e, bazı gastrointestinal sistem hastalıkları var. Böyle Crohn hastalığı gibi, huzursuz bağırsak sendromu gibi psikolojik semptomlarla çok etkili hastalıklar var, ilişkili hastalıklar var. Bak diyor ki doktor, biz size nişasta vereceğiz. Ama çalışmalar gösteriyor ki bu nişasta verilenler de hastaların şu kadarı iyi oluyor. Hekim çok iyi, şartlar çok iyi, hastane ortamı çok iyi. Ve böyle verildiğinde ilginç, hasta üzerinde plasebo yazan büyük kutu şişe içinde gelen plasebo olduğunu da bildiği ilacı aldığı halde iyileşiyor. İyilik hali gösteriyor bir grup hasta. Bir grup hasta da göstermiyor. O da hastanın beklentisi ve koşullanmasıyla alakalı bir şey. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Bazılarında çok etkili, bazılarında çok az etkili. Onun için bazı psikiyatrik hastalıklarda da ya da böyle anksiyete yakınmalarında bazı ortamların çok iyi gelmesi. İşte bazen işte bir muskacıya gidiyor, muskacı bir şey yazıyor. Muskayı için açıp okuyorsunuz, hiçbir şey yazmıyor ya da ne yazdığı anlaşılmaz şeyler yazıyor. Ondan iyileşmiş olabilir. Aslında ondan bir beklentisi var. İşte onun yazdığı hani bir muskadan da iyi alabiliyor bazıları. İyileşebiliyor, iyi hissedebiliyor kendini. Ya da rüyasında bir piri faniyi görüyor. Beyaz sakallı nurlar içinde birisi geçecek evlat falan diyor. O rüya ona çok iyi geliyor. Aslında orada iyileşme isteği öyle bir noktaya gelmiş ki veya sıkıntının yoğunluğu öyle bir noktaya gelmiş ki o rüyadaki gördüğü işte default mode network denen bir kavram var. O başka bir başlı başına bir konu. Hani vücut onunla o kadar artık böyle iştiyak haline gelip yapınca o gördüğü rüyadaki o imgeler ona çok iyi gelebiliyor. O rüyadan sonra işte bazı sorunların çözdüğünü düşünebiliyor. Çok iyi geldiğini söylüyor. Bir karara varıyor. O kararı uyguluyor. Kararsız kanlarda daha çok olur bu. Onun için insan sadece biyolojik bir varlık değil. Psikolojik bir varlık. Aynı zamanda sosyal bir varlık. Yani sadece insan sadece memeli bir hayvan değil. Ötesi de var. Onu etkileyen faktörler de var. Ben tıbbın geleceğin hani bu anlamda sadece etkili ilaçlar geliştirmekten değil de iyi ilişkiler geliştirmek, hekimlik uygulamalarının olması gerektiği gibi olmak, ahlakla donanmak, bilgiyle donanmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve derin ve etkili bir iletişim kurmakla da ilişkili olduğunu, gelecekte hekimliğin bunlara yattığını, yapay zekanın ne kadar ilerlerse ilerlesin bunu karşılayamayacağından dolayı hekimlere ihtiyacın bitmeyeceğini, belki sayı olarak bir miktar az veya hekimlerin daha az çalışarak daha çok netice almasını kolaylaştıracağı şeklinde netice vereceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu bilgilendirici yayın için teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Sağ olun, ben teşekkür ederim.